Evet arkadaşlar, bugün meyhane usulü Arnavut ciğer yapacağız. Şimdi yapım aşamasına başlayalım yavaş yavaş. İlk önce ciğerimizi süzdürüyoruz. Ciğere süttü, şaraptı vesaire herhangi bir şey koymamıza gerek yok. Sadece kanının süzülmesi yeterli. Şimdi soğanımızı doğrayacağız. İnce ince. Soğanımızı ince ince doğruyoruz. Sonra tuz ve maydanozla ovacağız biraz. Soğanımızı tuzla güzelce ovuyoruz. Evet, şimdi bir miktar sumak atıyoruz. Sumakla da karıştırdıktan sonra soğanımız hazır. Evet, şimdi ciğerimizin suyu güzelce, kanı güzelce aktı. Şimdi unluyoruz. Buna tuz ya da baharat atmanıza gerek yok. Tuzu sonradan atabiliriz. Şimdi ciğerimizi güzelce eliyoruz unundan. Attıktan sonra bir 30-40 saniye hiç dokunmuyoruz. Bu şekilde pişiyor. Karıştırmamıza gerek yok şu anda. Zaten toplam pişme süresi 3 ya da 4 dakika içinde hazır olacaktır. Çok pişirirsek çok sert olur. Çok pişirmemize gerek yok. Evet, 30-40 saniye sonra böyle bir şekilde karıştırıyoruz biraz. Evet, ciğerlerimiz gördüğünüz gibi pişti. Çok fazla pişirmiyoruz. Maksimum 3-4 dakika arası. Şimdi alıyoruz ciğerlerimizi.
Gördüğünüz gibi. Kalan ciğerlerimizi de bu şekilde pişiriyoruz aynı şekilde. Evet arkadaşlar, yaklaşık yine 3-3,5 dakika falan oldu. Kalan ciğerlerimizi de alıyoruz. Dana ciğer arkadaşlar bu yaptığımız. Birazdan baharatlarını da atacağız. Evet, ciğerimiz hazır. Şimdi baharatlarını atacağız. İlk önce tuzunu verelim. Kaya tuzu kullanıyorum ben. Şimdi kırmızı toz biber kullanıyoruz. Dilerseniz pul biber de atabilirsiniz ama kırmızı toz biber daha güzel yakışıyor. Ondan sonra çok az karabiber, kimyon ve özel dağ kekiğimiz var. Bu şekilde markette satılanlardan değil, biraz daha farklı. Ve acı yağımız var. Acı yağ kendimiz yapmıştık. Onun tarifi vardı videolarımızda, isterseniz izleyebilirsiniz. Bu şekilde hepsini koyduktan sonra karıştırıyoruz güzelce. Gerçekten inanılmaz bir lezzeti var. Daha önce de söylediğim gibi çok pişirmenize gerek yok. Çok pişirirseniz eğer sertleşecek ciğer. Şu anda pamuk gibi yumuşacık. Ciğerimizi şimdi servis tabağına alıyoruz. Gerçekten muhteşem görünüyor. Arkadaşlar içine sebze vesaire koymadığımız için bunu 3-4 gün dolapta muhafaza edip soğuk olarak da tüketebilirsiniz. Limon sıkıp şimdi bunu tadına bakacağız. Abartmadan söyleyeyim, tadı gerçekten harika ötesi.